Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere ev yapımı beyaz peynir tarifi hazırladım. Yani köy peyniri yapıyoruz bugün. Tüm detaylarını ve püf noktalarını videomda anlattım. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Videom biraz uzun oldu. Lütfen kusura bakmayın. Detaylarını kaçırmamanız açısından videomu uzun tuttum. Öncelikle bir tencereye tülbent alıyorum ve sütü süzdürüyorum. 5 litre süt kullanıyorum. Çiftlik sütü kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Çiftlik sütü yağlı ve lezzetli olacaktır. 2,5 litrelik 2 tane şişe kullandım. Tülbenti üzerinden alıyorum. Güzelce sütü süzdürdüm. Daha sonra deney işlemi yapıyoruz. Çünkü sütü 70 derecede ısıtacağımız için kesilme meydana gelebilir. Peyniriniz ziyan olur. Onun için öncesinde bu deney çok önemli. Hatta yoğurt mayalarken de bu deneyi yapabilirsiniz. Bakın, eğer tüpür tüpür peynirimsi bir görünüm olsaydı sütünüz bozuk olacaktı. Bu deneyi her şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bir ayrıntıdır. Benim sütüm taze bir süttü, bozuk değil ama ben sizlere göstermek amaçlı bu deneyi yaptım. Sütümüz gayet sağlam. Ocağın altını yaktım ve karıştırıyorum. Her 5 dakikada bir bu şekilde karıştıralım. Neden her 5 dakikada bir karıştırıyoruz? Üzeri yağlanıp kabuk tutmaması için, yağı içinde kalsın istiyoruz. Eğer yağı içinde kalsın istiyorsanız bu işlem çok önemli. Her 5 dakikada bir bu şekilde karıştırırsanız üzeri yağlanmayacaktır. Yağı içinde kalacaktır ve peyniriniz daha da lezzetli olacaktır. 70 dereceye ulaştı. Şöyle gördüğünüz gibi hafif kabuk tutmaya başladı ve üzerinde buharlaşmaya başladı arkadaşlar. Bu peynirimizin 70 dereceye, 65-70 dereceye geldiğine işarettir. Benim derecem yok. Ben bu şekilde yapıyorum. Gayet de memnunum. Sizleri de tavsiye ederim. Sütümüzü pastöre ettik ve artık şoklama işlemi yapıyoruz. Sağ olsun eşim de yardım ediyor. Tencereyi alırken tepsiye normal su aldım. Üzerine de tencereye koydum. Şu an şoklama işlemi yapıyoruz. Yani 70 derecedeki sütü 30 ila 35 dereceye kadar düşürüyoruz. Yine her 5 dakikada bir karıştırıyoruz kaymak tutmaması için. Bazı arkadaşlar üzerindeki kaymağı alıyor içerisine koymamak için ama yanlış yapıyorlar. Çünkü yağlı peynir daha lezzetli olacaktır. Evet, kontrol ediyorum. Şöyle yine çok sıcak. Tekrar karıştırıyorum. Her 5 dakikada bir tekrar karıştırıyorum. Sütü soğutuyorum. Pastörizeli süt yapıyoruz arkadaşlar. Çiğ sütü ısıtıp peynir yapmıyoruz. O şekilde yaparsanız içerisindeki mikroplar kırılmayacaktır. Kesinlikle pastörize etmenizi öneriyorum. Yine tekrar karıştırıyorum ve artık soğumaya başladı. Şöyle üzerindeki buharlardan da anlayabiliyoruz. Yine küçük parmağımla kontrol ederek sütümüzün soğuk olup olmadığını kontrol ediyoruz. Yoğurt mayalar gibi 6'ya kadar sayıyorum. Eğer parmağım yanmıyorsa artık istediğimiz dereceye gelmiş bulunmaktadır. Eğer ısıya dayanamıyorsa kesinlikle biraz daha soğutmanızı tavsiye ediyorum. Çok sıcak da güzel olmaz. Peynirimiz çok soğuyunca da güzel olmaz. Bir çay bardağına çok az su aldım ve bir tatlı kaşığı maya ekledim. Mayamızı bu şekilde yoğunlaştırdım ve artık sütün içerisine alıyorum. Bir elimle kepçeyi alarak, karıştırarak, bir elime de mayayı dökerek bu şekilde mayayı süte döküyorum. Evet. İyice karıştıralım. Mayamız süte iyice her tarafına gelsin. Daha sonra kapağını kapatıp üzerine sofra beziyle örterek sütümüzü mayalandıralım. Yaklaşık 25-30 dakika arasında benim peynirim oldu. Lütfen sizler de kapağını açarak kontrol ediniz.
Çünkü her peynir ısıya göre değişkenlik gösterebilir mayalanma süreci. Lütfen kontrol edin. Sonra beziyle de mutlaka örtün. Eğer daha soğuksa mutfağınız 1-2 kat daha örtmenizi tavsiye ederim. Üşütmeyin arkadaşlar. Sütü üşütmeyin. Sütü üşütürseniz mayanız güzel tutmayacaktır. Artık peynirim oldu. Şöyle kontrol edelim. Bakın gayet güzel bir şekilde gök suyu üzerine gelmiş. Yani üzerine çıkmış. Şöyle elimle de kontrol ediyorum. Bakın parmağımla değdiğim yer sulanıyor. Peynirimiz gayet güzel bir şekilde tutmuş arkadaşlar. Daha sonra bıçak yardımıyla peyniri tencerenin içerisinde kırıyorum. Bakın parmağımla gösterdiğim yerlerden gök suyu yukarıya çıkmaya başladı. Ve daha sonra bıçak yardımıyla şöyle dibine doğru peyniri bir tabaka halinde çıkartıyorum. Evet. O kadar güzel tuttu ki maşallah peynirimiz çok güzel oldu. Tam istediğimiz bir kıvamda oldu. Peyniri tencerede dilimliyorum. Dilimleyerek kırıyorum. Mutlaka dibine doğru kesmenizi tavsiye ederim. Bu işlemleri sakin hareketlerle yapın. Hızlı hızlı yaparak peynirinizi çok fazla ezmeyin. Evet, bu şekilde kestim ve kepçeyle sizleri göstermek istiyorum. Peynirimizin olduğunu nasıl anlarız? Bu şekilde anlayabilirsiniz. Yani suyundan ayrıldıysa bu şekilde dilim dilim peyniriniz çok güzel olmuş demektir. Yani kaliteli bir şekilde olmuş demektir. Şöyle bakın arkadaşlar. Peynirimizin telemesi güzel oldu. Şöyle yine hafif hafif kırıyorum tencerede. Gök suyunun tamamen çıkmasını sağlıyorum. Yani peynirimizin suyundan ayrılması için bu işlemi yapıyorum. Daha sonra farklı bir tencerenin üzerine süzgeç alıyorum. Süzgecin üzerine de bir tülbent örtüyorum tekrar. Bakın bir taraftan da eşim yardım ediyor. Hafif hareketlerle bu şekilde peyniri kırıyor. Hafif hareketlerle. Yani peynirimizi sertleştiriyor. Mutlaka kendi suyunun içerisinde 5 dakika bekletin. Eğer bu işlemi yaparsanız keseye peyniriniz yapışmayacaktır. Yapış yapış peynir olmayacaktır. Bunlar önemli püf noktalarıdır arkadaşlar. Bakın gök suyu tamamen daha da ortaya çıktı. Ve artık keseye alıyorum. Kepçeyle aldığım halde gördüğünüz gibi sudan tamamen ayrılıyor. Yani teleme çok güzel bir şekilde tutmuş. Eğer bu şekilde yaparsanız 5 dakika bekletirseniz keseye de hiçbir şekilde yapışmayacaktır. İster tülbent ister kese hiç fark etmez. Hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Sadece biraz sık olsun. Peynirin hepsini tülbente alıyorum. Evet, biraz hızlandırdım. Kaliteli peyniri yapmak inanın zor değil. Sadece dediğim gibi önemli ayrıntıları var. Lütfen o ayrıntıları kaçırmadan peynirinizi yapabilirsiniz. Hem evde sağlıklı peynir yapıp hem de lezzetli peynir yiyebilirsiniz. Peyniri katarken arada bir bu şekilde sallayın peyniri. Yani kesenizi veya tülbentinizi kenarlardan ortaya doğru getirin. Hem daha güzel süzülecektir. Hem biraz önceki dediğim nokta buydu. Bakın keseye yapışmıyor arkadaşlar. Çok kaliteli bir peynir elde ediyoruz. Tenceredeki peynirlerin hepsini tülbente alıyorum. Ve artık işlemimiz tamam. Bakın kenarlarına tekrar göstereyim. Hem bu şekilde süzüyorum hem de
peynirimizin yapışmadığını göstermek istiyorum. Evet, tülbenti bu şekilde ortada hepsini birleştirdim. Şöyle artık süzmeyi bırakacağım. Şöyle biraz sıkalım. Daha sonra büzerek tülbente iyice sıkıştıralım. Şöyle. Üzerine de ağırlık kullanalım. Dilediğiniz gibi ağırlık kullanabilirsiniz üzerine. Şöyle peynir altı suyunu da göstereyim. Onunla da güzel bir lor peyniri yapacağız. Diğer videomda göstereceğim. Bu şekilde ağırlık kullanarak yaklaşık yarım saatte benim peynirim oldu. Eğer çok aşırı sert bir peynir istiyorsanız bir gün bekletebilirsiniz. Ama bir gün kesinlikle bu peyniri bekletmeyin arkadaşlar. Taş gibi olacaktır. Yumuşacık köy peyniri elde edebilmemiz için benim bekleme sürem yarım saat oldu. Bakın arkadaşlar, gayet güzel bir şekilde peynirimiz tuttu. Tülbente hiçbir şekilde yapışma olmadı. Gayet güzel bir peynir elde ettik. Bu peyniri diğer peynirlerle aynı tutmayın. Yani bekleme süresini aynı tutmayın. Sirkeyle ve limonla yapılan peynirle aynı olmuyor arkadaşlar. Onları 2-3 saat bekletebilirsiniz ama bu peynir gerçekten hemencik olabiliyor. Daha sonra dilimleyerek peyniri salamura yapacağım. Peynir suyu altını lor yaptık. Lordan çıkan suyu da peyniri salamura yaptık arkadaşlar. Yani hepsini kullandık. Hiçbir şeyini ziyan etmedik. Harika bir peynir çıktı. 1 kilo 100 gram kadar peynir çıkartabilirsiniz. Eğer sirke ve limonla kestirseydik bu miktar 500-600 grama kadar düşecekti. Bakar mısınız? Bembeyaz, o kadar güzel oldu ki beyaz olmasının sırrını da daha öncesinde videonun başında belirttim. Sarı kaymağını içerisine koysaydınız sarı sarı olacaktı. Her bir 5 dakikada bir karıştırdığımız için yağın lezzeti içinde kaldı. O sarı sarı benekler gözükmedi. Bembeyaz köy peyniri, beyaz peynir elde ettik arkadaşlar. Ben saklama kabında koydum. Şöyle saklama kabının içerisine koydum. Dilerseniz kavanozları da koyabilirsiniz. Evet, salamura suyun içerisine yarım kaşık daha tuz ekledim. Kaya tuzu ekledim. Biliyorsunuz lor yaparken tuz kullandığımız için salamura suyumuz tuzlu. Ama biraz daha tuz koyarak daha da yoğunlaştırdım. Ve daha sonra saklama kabın içerisine peynirin üzerine geçinceye kadar suyunu ekliyorum. Buzdolabında muhafaza ediyorum. Bir günün sonunda afiyetle bu güzel peynirimizi yiyebilirsiniz. Ertesi günkü peynirin kıvamını göstermek istiyorum. Çok az sertleşti. Ben ve çocuklar çok sert peynir sevmiyoruz biz. Biz köy peyniri, beyaz peynir çok seviyoruz arkadaşlar. Sert peyniri hiç sevmeyiz. Bir tık daha suyun içerisinde salamura yaptığımız için peynirimiz sertleşti. Şöyle dilimliyorum, bakın gayet güzel oldu. Harika bir peynir yaptık arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Eğer yaparken aklınıza takılan sorularınız olursa hemen yazın, yardımcı olmak isterim. Eğer ki bu peyniri kesede ve tülbentte bir gün bekleseydim bu şekilde güzel bir peynir elde edemezdik. Bunlar önemli püf noktaları. Bugünlük de bu güzel tarifimi sizlere verdim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takibe alarak oradan da destekleyebilirsiniz. TikTok hesabım Filiz'in Mutfağı, Instagram hesabı Filiz'in Sunumlar 11 sayfası. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şöyle bir dilim ısırarak da sizlere kıvamını göstermek istiyorum.
inanılmaz güzel oldu. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.